YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim hiç maya kullanmadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yumuşacık pamuk gibi bu görmüş olduğunuz poğaçaların yapımını göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle yoğurma kabımızın içine 3 yemek kaşığı kadar yoğurt, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurtanın akını kullanıyorum. Sarılarını üzeri için ayırıyorum. İki paket de kabartma tozu kullanacağım. Öncesinde güzelce karıştırıyorum. Ununu ekliyorum. Toplamda 5 su bardağından 1 yemek kaşığı kadar fazla un kullandım. Unun miktarı değişebilir. Çok yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Ele yapışan bir hamur olmalı ki poğaçalarımız da yumuşacık olsun. Üzerini kapatıyorum. Şöyle 250-300 gram kadar kaşar peyniri rendeliyorum. Hamur çok yapışkan olduğu için elimi yağlayarak bezeleri ayırıyorum. Şöyle bir yumurta büyüklüğünde bezeleri koparıyorum. Gördüğünüz gibi çok yapışkan bir hamur, ele çok yapışıyor. O yüzden elimizi yağlayarak yapabiliriz. Dediğim gibi hamur ne kadar yumuşak olursa poğaçalar da o kadar yumuşacık pamuk gibi olur. Maya kullanmadığımız halde çok yumuşak olur. Pamuk gibi güzel bir poğaça tarifidir. Evet, bezelerimiz hazır. Tekrar elimi yağlıyorum. Bir tepsinin üzerinde gösterdiğim şekilde açıyorum. Şöyle bir tutam kaşar peyniri ekleyerek gösterdiğim şekilde kapatıyorum. Ben peynirini biraz fazla dolduruyorum. Ama sizler şöyle biraz daha az doldurursanız taşma olmaz. Çünkü kaşar biraz taşma yapabiliyor. O yüzden dikkatli kullanmak gerekiyor. Evet, bu şekilde böyle fazlaca yapıp derin dondurucuya bırakabilirsiniz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra poşetleyerek kahvaltılarınız için, Ramazan'da sahur için çok pratik oluyor. 1 saat öncesinden çıkarırsanız kendi buzu doğal olarak çözülür veya mikrodalgada ısıtarak tazecik tazecik tüketebilirsiniz.
Evet, dediğim gibi çok fazla kaşarını doldurmamak gerekiyor. Ben çocuklara yaptığım için fazla fazla dolduruyorum. Ama böyle biraz daha az kullanırsanız kaşarını taşma meydana gelmez. Çünkü sıcağı görünce mutlaka kaşar akıyor. Biraz böyle aralıklı yerleştirelim ki birbirine yapışmasın. Üzerlerini de çok hafif bastırıyorum. Bu arada fırınımı da çalıştırdım. 180 derecede ısınmaya başladı. Alt üst ayarda. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarılarını düzgün bir şekilde bütün hamurların üzerine sürüyorum. Gördüğünüz gibi katı yağ kullanmadan, maya kullanmadan pratik bir şekilde hiç beklemeden çabucak hazırlayabilirsiniz. Üzerlerine gösterdiğim şekilde bir çatal yardımıyla çizikler atıyorum. Dilerseniz üzerine susam da serpiştirebilirsiniz. Çocuklar sevmediği için kullanmıyorum. Susam, çörek otu sevmedikleri için. Aslında çörek otu serpiştirirseniz çok daha lezzetli olur. Evet, poğaçaları önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayarda üzerleri pembeleşinceye kadar pişirdim. Gayet güzel piştiler. Yaklaşık 40 dakika içinde pişiyor ama her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Üzerleri pembeleşince çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi şahane poğaçalar oldu. Buraya kadar da izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. Gördüğünüz gibi gayet güzel, çok lezzetli poğaçalar oldu. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.